Bildiğiniz tüm rekorları unutun. Gördüğünüz bu ışık bir galaksi değil. Bu Samanyolu'ndaki tüm yıldızları yutabilecek, doymak bilmez bir madde yiyicisi. O kadar büyük ki ışık bile çevresini dolaşırken günlerce yol almak zorunda kalır. Evrenin en büyük, ultra kütleli canavarına hoş geldiniz. Bu Nova 3, bizi evrenin bilinen en uç noktalarından birine, kozmik bir devin, Phoenix A'nın bulunduğu galaksiye doğru ışık hızında bir yolculuğa çıkaracak. Şu anda evrensel hız sınırındayız. Işık hızı saniyede tam 300.000 kilometre. Motorlar tam güce ulaştığında zaman ve mekan algımız bükülmeye başlar. Bu hızla hareket ederken Ay'ı geride bırakmamız sadece 1.3 saniye sürer. Mars'a varmamız ortalama 12 dakika. Güneş sisteminin donmuş sınır bekçisi Plüton'u geçmemiz ise yaklaşık 5,5 saatimizi alır. Buraya kadar her şey insan zihninin kavrayabileceği, hatta bir ömre sığdırabileceği sürelerdir. Ancak güneşin sıcaklığından uzaklaşıp yıldızlar arası boşluğa, o sonsuz karanlığa daldığımızda korkutucu bir gerçekle yüzleşiriz. Işık hızı bile Phoenix A'ya giden bu devasa okyanusta bir kaplumbağanın yürüyüşünden farksız kalır. En yakın yıldız olan Proxima Centauri'ye ulaşmamız 4 yıl sürer. Kendi galaksimiz Samanyolu'nun bir ucundan diğer ucuna gitmemiz 100.000 yılı bulur. Ancak bugünkü hedefimiz kendi mahallemizde değil. Rotamız Phoenix Galaksi Kümesi. Bizden tam 5.8 milyar ışık yılı uzakta. Işık hızında hiç durmadan, yemek yemeden, uyumadan 5.8 milyar yıl boyunca yol almamız gerekiyor. Bu mesafe evrenin toplam yaşının neredeyse yarısına denktir. Biz yoldayken dünyada kıtalar yer değiştirecek, okyanuslar kuruyacak ve güneş ömrünü tamamlayacaktır. Bu uzun yolculuğun sonunda karanlığın içinde devasa bir yapı belirir. Burası Phoenix Kümesi. Evrenin en yoğun, en sıcak ve X ışını parlaklığı en yüksek yapılarından biri. Ve bu kaosun tam merkezinde yerçekiminin mutlak efendisi bizi bekliyor. Ana hedefe odaklanmadan önce onun içinde bulunduğu ortamı anlamak gerekir. Phoenix Kümesi sıradan bir yer değildir. Evrendeki çoğu galaksi kümesi artık sakindir. Yıldız oluşumları yavaşlamış, galaksiler yaşlanmıştır. Ancak Phoenix Kümesi adını mitolojik bir kuştan alır, Anka kuşundan. Çünkü burası kozmik bir yeniden doğuş alanıdır. Merkezdeki devasa eliptik galakside her yıl yüzlerce, hatta binlerce yeni yıldız doğmaktadır. Bu Samanyolu'ndaki yıldız doğum oranının yüzlerce katıdır. Bu olağanüstü aktivitenin kaynağı merkeze doğru akan devasa soğuk gaz nehirleridir. Ancak bu üretken galaksiyi yöneten güç bir yıldız fabrikası değil, bir madde yiyicisidir. Merkezde tüm bu sistemin kütle çekimsel çapası bulunur. Phoenix A, bu astronomların süper kütleli kara delik sınıflandırmasını yetersiz bırakan bir cisimdir. O teorik olarak tanımlanmış yeni bir sınıfın üyesidir. Ultra kütleli kara delik. Samanyolu'nun merkezindeki Sagittarius A kara deliği Güneş'in 4 milyon katı kütlesindedir ve bize devasa gelir. Phoenix A ise Güneş'in 100 milyar katı kütlesindedir. Yani bizim galaksimizdeki kara delikten tam 25.000 kat daha büyüktür. ...100 milyar güneş kütlesi. Bu sayıyı telaffuz etmek kolaydır. Ancak görselleştirmek neredeyse imkansızdır. Şöyle bir kıyaslama yapalım. Samanyolu galaksisindeki yaklaşık 200 milyar yıldızın, tüm gezegenlerin, asteroidlerin ve gaz bulutlarının toplam ağırlığını düşünün. Phoenix A tek başına neredeyse bütün bu galaksiye eşdeğer bir ağırlığa sahiptir. Tek bir gök cismi milyarlarca yıldızın toplamına bedeldir. Peki bu kütle uzayda ne kadar yer kaplar? Buna Schwarzschild yarıçapı diyoruz. Eğer Phoenix A'yı alıp kendi güneşimizin yerine koysaydık ne olurdu?
Olay ufku, yani ışığın bile kaçamadığı o siyah sınır, Güneş'in olduğu yerde belirdiği an Merkür, Venüs ve Dünya saniyenin çok küçük bir diliminde yutulurdu. Ancak kara delik burada durmazdı. Mars, Jüpiter ve Satürn hepsi olay ufkunun derinliklerinde anında kaybolurdu. Güneş sisteminin en uç gezegenlerinden biri olan Neptün ve cüce gezegen Plüton bile bu karanlığın merkezine çok yakın kalırdı. Hatta insan yapımı en uzak nesne olan Voyager bir uzay aracı 45 yıldır saniyede 17 kilometre hızla uzaklaşmasına rağmen Phoenix Ağı'nın merkezine yerleştirilseydi hala olay ufkunun içinde uzaya çok yakın bir yerde olurdu. Bu kara deliğin çapı yaklaşık 590 milyar kilometredir. Güneş ile Plüton arasındaki mesafenin tam 100 katı. Bu bir cisimden ziyade uzayda açılmış devasa bir uçurumdur. Bu büyüklüğü zihnimizde daha somut hale getirmek için evrenin en hızlı şeyi olan ışığı bir cetvel olarak kullanalım. Işık saniyede 300 bin kilometre yol alır. Dünyanın ekvatoru çevresinde ışık hızında dönseydiniz, bir saniyede tam 7,5 tur atardınız. Şimdi aynı deneyi Phoenix Ağı üzerinde yapalım. Işık hızında hareket eden bir uzay gemisiyle bu kara deliğin olay ufku üzerinde bir tur atmaya çalıştığınızı hayal edin. Saniyeler, dakikalar ya da saatler. Hiçbiri yeterli olmayacaktır. Işık hızında hiç durmadan gitmemize rağmen başlangıç noktasına dönmemiz tam 71 gün sürer. Dünyayı bir saniyede 7 kez turlayan ışık, bu devin çevresini ancak aylar süren bir yolculukla tamamlayabilir. Bu ölçek sadece fiziksel bir büyüklük değil, aynı zamanda çevresindeki uzay zaman dokusunun ne kadar şiddetli büküldüğünün de kanıtıdır. Burada zaman dışarıdaki evrene göre çok daha farklı akar. Bilim insanlarını asıl düşündüren sorun şudur. Evrenin 13,8 milyar yıllık tarihi böyle bir devin oluşması için yeterli midir? Standart astrofizik modeline göre kara delikler ölen yıldızların çökmesiyle oluşur. Bir yıldızdan doğan kara delik başlangıçta Güneş'in en fazla 100 katı kütlesinde olabilir. Sonrasında madde yutarak büyür. Ancak madde yutmanın da fiziksel bir hız sınırı vardır. Buna Eddington limiti denir. Eğer bir kara delik çok hızlı yemek yerse yaydığı radyasyon yemeğini iter ve büyümesi durur. Phoenix Ağı bu hız sınırlarına uyarak büyümüş olamaz. Zaman yetmezdi çünkü. Bu yüzden bilim insanları doğrudan çöküş teorisini öne sürüyor. Evrenin şafağında ilk yıldızlar henüz parlamadan önce uzayda devasa ilkel gaz bulutları vardı. Bu bulutlar o kadar yoğun ve büyüktü ki parçalanıp yıldızlara dönüşmek yerine kendi ağırlıkları altında bütünsel olarak çöktüler. Bu süreç bir yıldızın hayat döngüsünü atlayarak doğrudan dev bir tohum kara delik oluşturdu. Phoenix Ağı doğduğu andan itibaren milyonlarca güneş kütlesindeydi. Sonraki milyarlarca yıl boyunca galaksi kümesinin merkezindeki konumu sayesinde sayısız galaksiyi ve diğer kara delikleri yutarak bugünkü ultra kütleli formuna ulaştı. Peki 5,8 milyar ışık yılı uzaktaki kapkaranlık bir cismi nasıl görebiliyoruz? Kara deliklerin kendisi ışık yaymaz, ancak beslenme süreçleri onları evrenin en parlak cisimlerine dönüştürür. Phoenix Ağı'nın çevresindeki disten yayılan X ışınları ve kutuplarından fışkıran devasa radyo jetleri onun varlığını ele verir. Chandra X ışını gözlemevi ve radyo teleskoplarla yapılan incelemelerde Phoenix kümesinin merkezinde devasa boşluklar tespit edildi. Bu boşluklar kara delikten fışkıran jetlerin gaz bulutlarını itmesiyle oluşmuştu. Bu jetlerin gücü ve yarattığı boşluğun boyutu, merkezdeki motorun ne kadar büyük olduğunu hesaplamamızı sağladı. Her şeyin bir sonu olduğu gibi bu devlerin de bir sonu vardır. Ancak bu son bizim zaman algımızın çok ötesindedir. Stephen Hawking'in teorize ettiği Hawking radyasyonu süreciyle kara delikler çok yavaş bir şekilde enerji kaybeder ve buharlaşırlar. Ancak Phoenix Ağı o kadar büyüktür ki buharlaşma süreci trilyonlarca yıl değil, Google yılı ile ifade edilir. Birin yanına 100 tane sıfır koyduğumuzda elde edilen süre. Evrendeki son yıldız söndüğünde, galaksiler dağılıp evren karanlığa gömüldüğünde geriye kalan son kaleler bu kara delikler olacak.
Phoenix A, evrenin en görkemli döneminin sessiz bir anıtı olarak mutlak hiçliğin içinde varlığını sürdürmeye devam edecek. Dünyadan ayrılıp buraya kadar geldik. Karşımızdaki sadece bir fiziksel yapı değil, o evrenin gücünün, zamanın ve maddenin ulaştığı nihai sınırdır.